ederim. 10. sınıf test çözüm serisine devam ediyoruz. 4. sıvı basıncı testi ile beraberiz. Burada vakit kaybetmeden birinci sorumuza geçelim. Evet, testimiz 9 sorudan oluşuyor bugün. Umarım faydalı olur. Evet, şimdi birinci soruyu hep birlikte bir inceleyelim. Yandaki şekilde bölmeleri eşit hacimli kaptaki suyun tamamı 5 eşit hacme bölünerek aşağıdaki bölmeleri eşit hacimli K, L, M, N ve P kaplarına konuyor. Buradaki sıvının tamamı aşağıdaki 5 kaba eşit paylaştırılacak. Her bir bölme birbirine eşitse, bakalım burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bölme var. 5'e böldüğümüzde her bir bölmeye, her bir kaba 4 bölme denk gelecek. O halde 4 bölme gördüğünüz gibi bizi şöyle 4H gibi bir değere çıkarsın. 1, 2, 3 tam 4H'a çıkaramayacak. 4H'ın altında bir değere çıkaracak gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4 M kabı şöyle 3H'a çıkaracak. Yazalım. 1, 2, 3, 4 diyorum. Yine bakın. Şöyle 2H'a çıkaracak. 1, 2, 3, 4 2H'a çıkaracak P kabında. Buna göre hangileri doğru? En büyük sıvı basıncı K kabının tabanındadır. Sıvı basıncını neye göre ölçüyoruz? Yüzeyden olan derinlik, sıvının yoğunluğu ve çekim ivmesi çarpımına göre ölçüyoruz. HDG şablonuna göre. En büyük yükseklik neredeyse, şurası da 3,5 olacak. Şöyle yazalım. En büyük yükseklik neredeyse en büyük basınç oradadır. K kabı bu konuda şampiyon. En büyük sıvı basıncı K kabındadır. LM kaplarının tabanlarındaki sıvı basınçlar eşittir demiş. Bakalım L ve M yükseklikleri aynı mı? Değil. O halde basınçlar aynı olamaz tabanlarda. Şurada bakın, bu aslına bakarsanız M olmalıydı. M ve P kapların tabanlarındaki sıvı basınçları, M ve P kaplarındaki sıvı basınçları aynı mıdır? Bakın biri 3H, biri 2H. O halde bu da aynı değildir. Buradan cevap Adana'ya gider. Eğer bunu N'ye alırsanız, N ve P kapları aynı yükseklikte olduğu için basınçları aynı olur. O zaman cevap 1,3'e gider. Evet. İkinci soruya geçelim. İkinci sorumuzda şöyle bir akıllı seçim yapalım. Bakalım neler söyleniyor. Bölmeleri eşit hacimli içi su dolu kabın, kapalı kap, şekil 1'deki konumda S yüzeyi altta olacak şekilde şekil 2'deki konuma getiriliyor demiş. Yani ben şöyle anlıyorum. S yüzeyi bu taraf olduğu için kabı böyle çeviriyoruz ve bu hale geliyor. Şimdi noktaların yerlerine dikkat edelim. Bakın P noktası burada olacak o zaman. Biraz altında N noktası olacak. N'nin hemen yanında L olacak. Şöyle bir M görüyorum. K da şuraya düşecek diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi buna göre K, L, M, N, P noktalarının hangilerindeki sıvı basıncı değişmiyor? Eğer yüksekliği değişmiyorsa bir noktanın sıvı basıncı da değişmez. Şimdi K noktasının ve L'nin sıvı basınçları değişir mi? Değişmiş, bakın K aşağı inmiş, L aynı kalmış ama K'nın değişmiş, Adana gitti. L ve M'ye bakalım. L 2 yükseklik biriminde L'nin basıncıyla, M'ninkine bakalım. M de 1 yükseklikte, yine 1 yükseklikte. L 2 yükseklikte, sağ tarafta da yine 2 birim yükseklikte olduğu için cevabı buluyorum. Diğer şıkları siz kontrol ederek rahatlıkla yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, şimdi üçüncü sorumuza bir bakalım. Kapalı kap içindeki sıvıya herhangi bir yönde basınç uygulandığında sıvı basıncı her noktaya aynı büyüklükte iletir. Evet, sıvılar basınç farkını kabın her noktasına aynı şekilde aynı büyüklükte iletir. Bu olayın açıklanmasında 1, 2, 3 gerçeklerinden hangileri etkilidir diyor. Şimdi sıvıların sıkıştırılamaması etkili mi? Evet, sıkıştırılamadığı için zaten aynen aktarıyorlar basıncı.
Akışkan olması her yöne doğru bu basınç farkını aktarmaları sonucunu doğuruyor. Sıvı moleküllerinin arasındaki boşluğun çok az olması bu da bu konuda etkili. Soru Edirne diyoruz cevabı için. Evet, 4. sorumuza geldik. Üstü açık kapta bir sıvı şekildeki gibi dengededir. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Kap içindeki sıvı kütle çekim kuvveti nedeniyle basınç uygular. Evet, biz sıvı basıncını düzgün bir kapsa altını çiziyorum. Sıvının ağırlığı bölü taban alanı demiştik konu anlatımı bölümünde. O halde bu gerçeği yansıtan bir öncül oldu. Kabın herhangi noktasındaki sıvı basıncı sıvının öz kütlesine bağlıdır. Doğru. H, D, G şablonumuzda bu zaten D yoğunluk olarak öz kütle olarak görülüyor. Kabın herhangi noktasına etki eden sıvı basıncı bu noktanın sıvının açık yüzeyine olan uzaklığına bağlıdır. Yüzeyden olan derinlik diye vurgulamıştık. Bu da doğru bir ifadedir. Evet, 5. sorumuza geçelim. 5. sorumuz, düşey kesti şekildeki gibi olan kapların tabanına bir delik açılarak kaplardan fışkıran suyun ilk düştükleri noktanın kaplar olan uzaklıkları ölçülüyor. Bundan da konu anlatımında bahsetmiştim sanıyorum. Basınç hangi noktada fazlaysa oradan çıkan su o kadar hızlı olur ve yere düştüğü noktada o derece düşeyden o kadar uzakta olur. Buna göre 1, 2, 3 sorularından hangilerine yanıt aranmıştır burada diyor. Sıvı basıncı sıvı derinliğine bağlıdır. Evet, derinlikleri farklı almış bakın. O halde derinlik araştırması var. Sıvı basıncı kabın kesit alanına bağlıdır. Kesit alanları farklı olduğu için bu da araştırılmış. Sıvı basıncı kabın şekline bağlı mıdır? Evet, buradan gördüğünüz gibi şekline de araştırma düşünülmüş. O halde bu da Edirne'ye gitti. Evet. 6. sorumuza bir bakalım. Soruları çözmeden önce ya da böyle bir videoyu izlemeden önce mutlaka konu anlatımı videosunu izleyin. Oradaki bilgileri edinin. Eğer izlemediyseniz. Böylece sorular sizin için daha anlamlı olur. Daha kalıcı bir bilgi oluşur. Bir kaba K musluğunda sabit debi ile su akıtıldığında kap tabanındaki L noktasındaki sıvı basıncının zamana bağlı grafiği aşağıda verilmiş. Şimdi yan tarafta verilmiş. Önce hızlanarak bir yükseliş söz konusu. Hızlanarak yükselişler söz konusu noktanın üzerinde daralan bir kabı gerektirir. Mesela bakın burada daralan bir kap yok. O halde bu olmamalı. Burada da L zaten bir süre basınç almamalı. Ama direkt olarak gördüğünüz gibi basınç artışı görülüyor. Burada kap L'nin üzerinde daralıyor olabilir. L'nin üzerinde daralma yok. L'nin üzerinde daralma yok. Gördüğünüz gibi C şıkkı hemen ortaya çıktı. Evet, 7. sorumuza geldik. Evet. Ayhan bir kabın tabanındaki ipin ucuna şişirilmiş esnek çocuk balonunu bağlayıp kabı K düzeyine kadar suyla dolduruyor. Görüyorsunuz. Daha sonra sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapıyor. Neler yapmış bakalım. X musluğunu açıp L düzeyine kadar suyla dolduruyor. Bakın buradan su aktarıyor. Ve seviye K'ya kadar geliyor. Y musluğunu açıp kaptaki suyu tamamen boşaltarak Z musluğunu açıp K düzeyine kadar zeytinyağı ile dolduruyor. Demek ki buradan zeytinyağı aktarılıyor. Bakın kaba Z musluğundan zeytinyağı aktarılıyor. Ama bu arada Y musluğu, dipteki Y musluğu açılarak bu sıvının yerini değiştirmiş oluyor. Yağ ile yerini değiştirmiş oluyor. Bu işlemlerin sonunda balonların hacimlerini karşılaştırıyor. Balonun bu aradaki değişkenliğine, hacmine bakıyor. Şimdi Ayhan'ın yaptığı bu deneyde 1-2-3 verilen sorulara hangilerine cevap verilebilir?
Sıvı basıncı sıvının öz kütlesine bağlı mıdır? Sıvının öz kütlesi değiştirildiği için balonun çevresinde bu araştırılmış. Sıvı basıncı sıvı derinliğine bağlı mıdır? Evet, L düzeyine kadar yağ ile değiştirildiği için burada sıvı yüksekliği de önemli. Artı X musluğundan suyun yüksekliği de değiştirilerek yine yükseklik etkisi araştırılmış. 3. Sıvı basıncı yerçekim ivmesine bağlı mıdır? Böyle bir değişkenin değişiminden bahseden bir ifade göremiyoruz. Çünkü söz konusu deney düzeni başka bir çekim ivmesine sahip bir gezegene götürülseydi ve orada bazı şeyler araştırılsaydı, 3. öncüldeki çekim ivmesi de araştırılıyor derdik. Böyle bir durum yok. O yüzden Denizli diyoruz. Evet, 8. sorumuza geldik. Düşey kesti şekildeki gibi olan kap, X düzeyine kadar suyla dolu iken K ve L basınç ölçerleri P ve 2P değerini gösteriyor. Bakalım, K P'yi gösteriyormuş, L de 2P'yi gösteriyormuş. Seyhan kaba suyla karışmayan yağ eklediğinde K ve L basınç ölçerlerinin 2P ve 3P değerlerini gözlemliyor. Yani P 1P daha artarak 2P'ye dönüşüyor. 2P 1P daha artarak 3P'ye dönüşüyor. Buradan aktarılan yağ suyla karışmayacağı için şurada bir basınç farkı oluşturuyor. Anladığım kadarıyla bu basınç farkı su tarafından K ve L basınç ölçerlerine aktarılıyor. Hikaye böyle gelişiyor. Seyhan bu ölçümlere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangilerine ulaşabilir? Ben hemen söyleyeyim. Basınç farkı noktalara, söz konusu kabın her noktasına bu fark aynen aktarılır. Evet, gördüğünüz gibi P 2P'ye dönüşmüş K'da, demek ki 1P'ye eklenmiş. L de 1P'ye aktarılmış, aynen aktarılmış. Böyle bir seçenek varsa ona bakmamız gerekir. Onu Edirne'de görüyorum. Sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her noktaya aynen iletir diyoruz. 8. sorudan sonra 9'a bir gelelim bakalım. Evet, düşey kesti şekildeki gibi olan kabın L noktasındaki sıvı basıncı 2000 Pascal'dır demiş. Şurada bir 2000 Pascal'ı görmüş. Buna göre K ve M noktalarında hangi Pascal değerleri vardır? Sizce bu K noktasındaki basınç L ve M noktasındaki basınçlar arasında bir fark olmamalı düşüncesi olmalı. Çünkü yüzeyden olan derinlik her 3 nokta için aynıdır. Bu basınç değerlerinin birbirinden farklı olmayacağı anlamına gelir. Böylece bir testi daha bitirdik. Bir başka testte buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın sevgili takipçilerim.